Bir insanın karanlığa ne kadar düşebileceğini hiç düşündünüz mü? Sapkınlığın sınırları nerede biter de şeytani bir sistem nerede başlar? Bugün size anlatacaklarım sadece zengin bir sapın hikayesi olmayacak. Bu hikaye dünyanın en güçlü elitlerinin, istihbarat örgütlerinin ve milyarderlerin iç içe geçtiği çürümüş bir yapının perdesini aralayacak. Kendinizi hazırlayın. Çünkü öğrenecekleriniz hayal gücünüzün bile sınırlarını zorlayacak. Jeffrey Epstein ismini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Belki sadece bir ada, belki özel bir jet, belki bazı ünlü isimler. Ama durun, çok daha fazlası var. Çok daha derin, çok daha karanlık ve maalesef çok daha gerçek bir hikaye anlatacağım size. Hiçbir detayı atlamadan, hiçbir gerçeği gizlemeden en başından en sonuna kadar gideceğiz. Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Boran Karadeniz. Bugün sizlere Jeffrey Epstein dosyasını anlatıyorum. Yıl 1953, mekan New York, Brooklyn. Orta sınıf bir Yahudi ailesinde dünyaya gelen Jeffrey Epstein, çocukluğunda son derece sıradan görünen bir hayat sürüyordu. Babası Seymour bir işçi ve aynı zamanda bahçıvandı. Annesi Paula ise okulda asistan olarak çalışıyordu. Komşuları bu aile için tanıdıkları en nazik insanlar ifadesini kullanıyordu. Jeffrey'nin çocukluk arkadaşlarından biri, Paula'nın tam zamanlı bir işi olmasına rağmen harika bir anne ve aynı zamanda ev hanımı olduğunu belirtmişti. Küçük yaşlardan itibaren matematikte ve klasik piyanoda olağanüstü bir yetenek sergiliyordu. O kadar zekiydi ki sınıf atladı ve liseyi 16 yaşında bitirdi. Arkadaşlar ona Epi diye hitap ediyordu. Onu tatlı, cömert, aynı zamanda sessiz ve biraz inek bir çocuk olarak hatırlıyorlardı. Kiloluydu, çillere sahipti ve her zaman gülümsüyordu. O yıllara ait fotoğraflarda sakin bir ifade ve yumuşak hatlar görülüyor. Sonradan göstereceği o kibirli gülümsemenin hiçbir izi yok. Kimse o sakin gözlerin arkasında neyin yattığını göremiyordu. Şimdiye kadar anlatılanlarda olağan dışı hiçbir şey yok. Hatta oldukça sakin ve hoş bir çocukluk geçirmiş diyebiliriz. Peki sizce böyle bir çocukluk geçiren biri nasıl olur da bir yırtıcıya dönüşür? Bu sorunun cevabı onun hayatında aldığı küçük kararlarda ve bu kararların hiçbir zaman sonuç doğurmamasında gizli. Jeffrey üniversiteye girdi, matematiksel fizyoloji okudu ama asla mezun olamadı. İşte tam da bu noktada 1970'lerin başında hayatının ilk büyük dönüm noktası belirdi. Üniversite diploması olmayan bu genç adam Manhattan'ın en seçkin okullarından Dalton School'da fizik ve matematik öğretmeni olarak işe başladı. Şimdi bir saniye durun ve düşünün. 21 yaşında diplomasız birinin ülkenin en zengin ailelerinin çocuklarının gittiği bu okulda ders vermesi size garip gelmiyor mu? Kesinlikle normal değil. İşte burada devreye okulun müdürü Donald Barr giriyor. Kendisi de Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Aynı zamanda OSS'de yani CIA'nin öncülü olan Stratejik Hizmetler Ofisi'nde 2. Dünya Savaşı sırasında casusluk yapmıştı. Oğlu William Barr ise yıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanı olacaktı. Donald Barr'ın yazdığı bir kitap var. Adı Uzay İlişkileri. Bu kitabın konusunu tahmin edebilir misiniz? Seçkin bir zümrenin yönettiği bir evrende çocuk köleliğini anlatıyor. Tesadüf mü? Bu belgeselin ilerleyen bölümlerinde tesadüf kelimesini tamamen unutacaksınız. Dalton School'da Epstein öğrencilerin aileleriyle, özellikle de kız öğrencilerle fazla samimi olmaya başladı. Yaşı küçük kızlarla flört ettiği partilere katılıyordu. Eski öğrenciler bu davranışları hala hatırlıyor. Uygunsuz yorumlar yapıyor, belirli kızlara çok fazla ilgi gösteriyordu. O dönemde bu davranışlar belki yasa dışı sayılmıyordu ama kesinlikle uygunsuzdu. Öğrenciler farkındaydı, bugün bile hatırlıyorlar. Ve yine kimse bir şey söylemedi. Ta ki öğrencilerinden birinin babası Epstein'in zekasından etkilenip onu Bear Stearns'ın CEO'su Alan Greenberg'le tanıştırana kadar. İşte bu an her şeyin başlangıç noktası oldu. Epstein finans dünyasına ilk adımını attı. Önce alt düzey bir asistan olarak işe başladı. Ardından zengin müşterilere vergi kaçırma taktikleri öğreterek kısa sürede yükseldi. Bu taktikler yasal sınırları zorluyordu ama ona terfi getirdi. Ortaklık getirdi. Bear Stearns de müşterilerinin daha az vergi ödemesi için yasal boşlukları bulma konusunda uzmanlaşmıştı. Bu bir suç değildi ya da Wall Street'te alışılmadık bir durum değildi. Ama asıl önemli olan yaptığı iş değil, bu işin ona öğrettiği düşünceydi. Ta ki 1981 yılında şüpheli krediler ve kural ihlalleri yüzünden kovulana kadar. Yaptığı finansal işlemlerin birinde Epstein açıkça yasayı çiğnedi ve şirket onu işten çıkardı. Ama Epstein burada da durmadı. 1980 yılında Bear Stearns'den ayrılmadan bir yıl önce Epstein finans dünyasının en büyük dolandırıcılarından Stephen Hoffenberg'in kurduğu Tower Finansal'da stratejik beyin olarak çalışmaya başlamıştı bile. Bu şirket dev bir Ponzi şemasıydı.
İnsanlara yüksek kazanç vaatleriyle para yatırtıyorlardı ama her şey yalandı. Şirket gerçek bir kazanç elde etmiyordu. Sadece yeni girenlerin parasıyla eskilerin karını ödüyorlardı. Bu düzenek 200 binden fazla kişiyi yaklaşık 450 milyon dolar dolandırdı. Bugünün parasıyla neredeyse 1 milyar dolarlık hırsızlıktı bu. Epstein hisse senedi manipülasyonunu ve sigorta bonosu dolandırıcılığı yöntemlerini bizzat tasarladı. Dolandırıcılık ortaya çıktığında ABD tarihinin en büyük skandallarından birisi oldu. Ama bakın ne oldu? Skandal patladığında Epstein birkaç yıl önce şirketten ayrılmış olduğu için hiçbir yasal sorumluluk almadan sıyrıldı. Dahası bu kirli paradan elde ettiği milyonlarla kendi hedge fonunu kurdu ve lüks hayatını inşa etmeye başladı. Herhangi bir ceza aldı mı? Tam tersine bundan çok fazla karlı çıktı. Bu iş sayesinde o kadar güçlü insanla tanıştı ki giderek daha da dokunulmaz hale gelecekti. 1980'lerin sonunda hayatının ikinci ve en karanlık dönüm noktası geldi. Victoria's Secret ve Bath and Body Works gibi dev markaların sahibi milyarder Leslie Wexner ile tanıştı. Wexner'ın finansal danışmanları Epstein için fare kokusu alıyorum dese de Wexner bu uyarıları hiçe saydı. Hatta 1991 yılında, evet tam 1991'de Wexner Epstein'e koca serveti üzerinde sınırsız vekaletname verdi. Artık Epstein Wexner'ın parasıyla çek yazabiliyor, malikane satın alabiliyor, jetlerini kullanabiliyordu. Peki Wexner neden böyle bir şey yaptı? Çünkü Wexner sıradan bir iş adamı değildi. Mega Group adlı bir grubun kurucusuydu. Bu grup nüfuzlu Yahudi iş adamlarını ve ABD senatörlerini bünyesinde barındırıyordu. İsrail yanlısı lobi faaliyetleri yürütüyorlardı. Bu grubun arkasındaki karanlık güç ise iddialara göre Mossad'tı. Şimdi resim yavaşça netleşiyor değil mi? Epstein'in Wexner ile olan ilişkisinden en az 200 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Ama bu bile az kalıyor. Çünkü her şey ortaya çıktığında Wexner Epstein'in kendisini dolandırdığını ve 46 milyon dolarını çaldığını açıkladı. Wexner ona 70 milyon doların üzerinde değeri olan Manhattan konağını da devretti. Bu sıradan bir ev değildi. Manhattan'ın en büyük özel konutu olabilirdi. New York'un en seçkin ve pahalı bölgelerinden biri olan 5. cadde ile Madison arasında uzanıyordu. Bu malikane onlarca genç kızın gerçekte neden geldiklerini bilmeden gireceği bir istismarın ana sahnesi haline gelecekti. 1991 yılı sadece Wexner ile bağların güçlendiği yıl değildi. Aynı zamanda Epstein'in sistematik sapkınlık imparatorluğunu kurmaya başladığı yıldı. Bu yıl Ghislaine Maxwell ile tanıştı. Ghislaine gösterişli yaşam tarzıyla bilinen İngiliz bir medya patronunun kızıydı. Köşkler, özel helikopterler, lüks yat ama tüm bu ihtişamın ardında pis bir sır vardı. Robert Maxwell İngiliz medya patronuydu. Ama aynı zamanda emeklilik fonlarından 400 milyon sterlin çalmış, binlerce çalışanını mağdur etmiş bir dolandırıcıydı. Robert öldüğünde oldukça kuşkulu koşullarda kendi şirketlerinin emeklilik fonlarını yağmaladığı ortaya çıktı. O lüks içinde yüzerken binlerce çalışan tüm hayat birikimini kaybetmişti. Dönemin en büyük finansal skandallarından birisiydi. Maxwell ailesi halkın gözünde battı. Ghislaine ayrıcalıklar içinde büyümüştü. Ama babasının ölümüyle her şeyini yitirdi. Servetini, statüsünü ve elit çevrelere erişimini kaybetti. Ta ki Epstein'i tanıyana kadar. Parası olan, bağlantıları olan ve babası gibi kirli işlere bulaşmaktan çekinmeyen bir adamdı. İlk başta Epstein ve Ghislaine romantik bir ilişki yaşadılar. Ama kısa sürede Ghislaine onun sağ kolu oldu. Takvimini düzenliyordu, ev personelini yönetiyordu, partileri organize ediyordu. Onu nüfuslu kişilerle tanıştıran kişi oydu. Karşılığında Epstein ona alıştığı hayat standardını sürdürmesi için yardım etti. Hatta New York'taki malikanesinden sadece birkaç sokak ötede ona bir daire bile satın aldı. Tam da bu dönemde her şey gerçekten kirlenmeye başladı. Çoğu insan istismarı Epstein adasıyla hatırlar. Ama aslında her şey çok daha önce başladı. New York'taki dairesinde operasyon planlarını belirledikleri yerde. Tam olarak nasıl başladığı net değil. Ama bildiğimiz şu ki 1991'den itibaren Epstein gücünü ve bağlantılarını genç kızlarını tuzağa düşürmek için kullanmaya başladı. Victoria's Secret ile olan bağlantısını onlara mankenlik işi bulabileceğini inandırmak için kullanıyordu. Bir kez dairesine girdiklerinde gerçekte ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Önceleri planlı olmayan karşılaşmalar kısa süre içerisinde çok daha sapkın bir hal aldı. Ghislaine ile birlikte bir sistem hazırladılar. Bu bir kılavuzdu. Kızlara nasıl yaklaşılacağı, onlara ne söyleneceği ve güvenlerini nasıl kazanacaklarına dair her şey adım adım anlatılıyordu. Artık gelişi güzel bir şey değildi. Resmen bir sistemdi. Sadece bu da değil. Bu yöntemi uygulamak için bir kız bile işe aldılar. Mahkeme kayıtlarında adı Tiffany olarak geçiyor. Bu kadın tanık olarak 9 yıl boyunca işinin bu olduğunu söyledi. 1991'den 2000'e kadar Epstein için kızları topladığını itiraf etti.
Peki kimi hedef alıyorlardı? En savunmasız olanları, dağılmış aileden gelenleri, istismar, bağımlılık veya terk edilme öyküsü olanları, parasız ve evsiz kalmış olanları ya da sadece şehirde yapayalnız onu koruyacak kimsesi olmayan kızları arıyorlardı. Hepsinin ortak bir noktası vardı. Çok genç olmaları. Jane de onun tanıklığına göre sadece 13 yaşında işe alınmıştı. Tiffany ona yaklaşmıştı. Jeffrey'nin Victoria's Secret markası adı altında kıyafet denemek veya fotoğraf çekimlerine katılmak için mankenler aradığını söylemişti. Epstein'in dairesinde resmi olmayan bir mülakat olacaktı. Malikaneye bir kez girdikten sonra Epstein'in onu mahrem işler yapmaya zorladığı bir odaya götürüldü. Bu formül defalarca kez tekrarlanacaktı. Bu masaj için $200 teklif ediyorlardı. Masada Epstein çırılçıplaktı. İş bittiğinde seni getiren kız için de $200 diyerek sistemi besliyorlardı. Bu bir piramit şemasıydı. Mağdurlar avcıya dönüşüyordu. Başlangıçta sadece Jeffrey için olan bu hizmet kısa sürede en yakın arkadaşlarına da sunulan bir şey haline geldi. Artık rastlantısal bir durum değildi. Yıllar sonra Epstein'in mülklerinden notlar ele geçirildi. Bu notlarda saat 2'de orada olabilir çünkü okulu var veya saat 4'te 6'ya 2 tane var gibi mesajlar vardı. Böylece Epstein'in malikanesi güçlü adamların genç kızlarla ağır suçlar işlemek için bir araya geldiği bir mekan oldu. Bu adamlar güçlerinin, paralarının ve bağlantılarının farkındaydı. Eğer biri konuşursa onların veya ailelerinin bedel ödeyeceği açıkça hissettiriliyordu. Peki bu noktada Mossad bağlantısı neden bu kadar kritik? Çünkü Mossad tıpkı birçok istihbarat teşkilatı gibi güçlü figürleri kontrol etmek için çok etkili bir yöntem kullanır. Bu yöntemin adı bal tuzağıdır. Güçlü kişileri utanç verici durumlara düşürürsünüz, onları gizlice kaydedersiniz. Sonra bu materyali baskı veya koruma aracı olarak kullanırsınız. Eğer Epstein gerçekten misafirlerinin yaptıklarını kaydediyorsa bu onun yıllarca cezadan kurtulmasının anahtarı olabilir. Eğer politikacıların, iş insanlarının veya ünlülerin mahrem durumlardaki görüntülerine sahipse onu ihbar etme olasılıklarını ortadan kaldırıyordu. Ve eğer biri ona ihanet etmeye kalkarsa onu susturacak malzeme hemen hazırdı. Bu sistem yıllarca işledi. Ta ki 1996'da Mary Farmer korkusuzca suç duyurusunda bulunana kadar. Mary, Epstein'i sanat sergilerinden birinde tanımıştı. Aylar sonra ona New York'taki dairesinde resepsiyonist olarak iş teklif etti. Glenn tarafından bizzat getirilen genç kızların daireye girdiğini gözlemleyebiliyordu. Bir gün Epstein ona evin her yerinde kurulu güvenlik kameralarını gösterdi. Mary'nin dikkatini çeken şey kameraların çoğunun mahrem yerlere yerleştirilmiş olmasıydı. Banyolara, yatak odalarına ve soyunma odalarına. Bu normal bir güvenlik sistemi gibi durmuyordu. 1996'da Mary, Epstein'in sipariş ettiği bir sanat eseri üzerine çalışıyordu. Bir gün mülklerinden birinde kaldığı sırada Jay Slay'in odasına girdi ve Jeffrey'nin ondan ayak masajı yapması istediğini söyledi. Mary tuhaf hissetti ama nasıl hayır diyeceğini de bilemedi. Sonra Epstein ondan yatağa yanına oturmasını istedi. Tereddüt etti ama sonunda oturdu. O zaman Jay Slay'in diğer tarafa geçti ve ikisi birden ona dokunmaya başladı. Mary kaçmak istiyordu ama felç olmuş gibiydi. Epstein ona elleşirken Jay Slay'in onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Kolunu okşuyor ve her şeyin iyi olduğunu fısıldıyordu. Bunun ardından Mary, New York polisini ve FBI'yi arayarak saldırıyı bildirdi. Ajanlar ifadesini aldı ve gerçekten endişeli görünüyorlardı. Ama günler geçti, hiçbir şey olmadı. Sanki Epstein'e sebepsiz yere şikayet yapılmış gibi bu şikayet tamamen yok sayıldı. 2000 yılına gelindiğinde Epstein artık New York'un en özel çevrelerinde tanınan birisiydi. Galalarda, özel yemeklerde ve sanat müzayedelerinde boy gösteriyordu. Ama garip bir durum vardı. Herkes adını biliyordu ama kimse tam olarak ne iş yaptığını bilmiyordu. Finansal danışman olduğunu söylüyordu ama kimseye tek bir müşterisinin adını veremiyordu. Bu nedenle Vanity Fair dergisi onun profilini hazırlamaya karar verdi. Vicky Ward görevlendirildi. İlk görüşmeden itibaren işler ters gitti. Epstein her şeyi sıkıca kontrol etmek istiyordu. Hangi fotoğraf yayınlanacak, hangi kelime kullanılacak hepsine müdahale ediyordu. Kendisini bilim, sanat ve prestijle çevrili bir hayırsever olarak göstermek istiyordu. Ama Vicky araştırdıkça daha çok tutarsızlık buldu. Ta ki bir gün bir isme rastlayana kadar. Mary Farmer ve sadece o da değil. Kız kardeşi Annie de kurban olmuştu. Vicky onlarla röportaj yaptı. Bilgileri doğruladı ve sağlam bir haber hazırladı. Ancak yayından önce gazetecilik kuralları gereği Epstein'e ulaşıp yanıt hakkı vermesi gerekiyordu. Jeffrey sadece reddetmekle kalmadı, Vanity Fair'in baş editörü Graydon Carter'ı arayarak haberin yayınlanmamasını talep etti. Sonra hediyeler yağmaya başladı. Önce ölü bir kedi kafası, ardından bir mermi. Makale yayına girdiğinde Farmer kardeşler artık yoktu. Onların tanıklıkları tamamen silinmişti. Geriye kalan başlık ise yetenekli Bay Epstein oldu.
Sistem çalışıyordu. Zamanla istismar ağı sadece devam etmekle kalmadı. Daha da karmaşık hale geldi. Artık üs Palm Beach'ti. Bu bir tesadüf değildi. Palm Beach, Florida'nın geri kalanından kopmuş bir adaydı. Sadece birkaç köprüyle bağlıydı. Özel, neredeyse ulaşılmaz bir yerdi. Gerçekte olanları saklamak için biçilmiş kaftandı. En rahatsız edici nokta ise malikanesinin çok daha sıradan bir bölgeye sadece birkaç dakika uzaklıkta olmasıydı. Ekonomik veya duygusal ihtiyaçları olan savunmasız kızları bulmak için mükemmel bir alandı. Ve Epstein bunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyordu. O zamana kadar bu artık sadece bir kadının işe aldığı bir şey değildi. Tamamen bir ağa dönüşmüştü. Düşük gelirli liselerde kızların arasına sızmışlardı. Bazı gençlerden ekonomik ve duygusal ihtiyaçları olan diğer gençleri tanımlamalarını istiyorlardı. Sonra onlara bir teklifle yaklaşıyorlardı. 30 dakikalık masaj için $200 kazanmak ister misin? Çaresizdiler ve kolay para cezbediciydi. Bu yüzden birçoğu kabul ediyordu. Ama eve vardıklarında masaj masasında Jeffrey'nin tamamen çıplak olduğunu görüyorlardı. Sonra ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Daha sonrasından Jeffrey ise işte senin $200 ve seni getiren kız için de diğer $200 diyerek ödemeyi yapıyordu. Bu döngü 2005 yılında genç bir kızın üvey annesine zengin bir adamın ona dokunduğunu itiraf edene kadar yıllarca sürdü. Kadın polisi aradı ve üvey kızının tek olmadığından şüphelendiğini söyledi. Polis Epstein'i bir yıldan uzun süre araştırdı. Ancak bu sırada polis şefi Michael Reiter endişe verici bir şey fark etti. Savcı Barry Krischer, yani devleti temsil eden ve hangi suçlamaların yapılacağına karar veren kişi davada aşırı yumuşak davranıyordu. Bu yüzden Reiter işi büyütmeye karar verdi ve FBI'dan yardım istedi. FBI ne buldu? Küçük yaştaki kızların fotoğraflarını buldular. Bunun yanı sıra sadomasochizm kitapları buldular. Epstein'in günde 3 kez masaj aldığını söyleyen çalışan ifadelerini buldular. Güney Amerika'da ve Avrupa'dan işe alınan kızlara dair kayıtları buldular. Epstein'in doğum günü için Fransa'dan getirilen 12 yaşındaki 300'lerin bilgilerini buldular. Bu kızlar Epstein tarafından kullanıldıktan sonra ertesi gün geri gönderilmişti. FBI 34 genç kızı doğrudan kurban olarak belirledi. Palm Beach polisi Epstein'in reşit olmayanlarla yasa dışı ilişkiler ve istismar suçu olmak üzere 4 suçtan yargılanması gerektiğine karar verdi. Polis şefi Michael onu mahkum edeceklerinden emindi. O kadar çok kanıt vardı ki ancak savcı Krischer kimsenin anlamadığı bir karar verdi. Suçlamaları doğrudan yapıp Epstein'i mahkemeye çıkarmak yerine davayı büyük jüriye gönderdi. Büyük jüri kanıtları inceleyen ve dava açmak için yeterli delil olup olmadığına karar veren bir grup vatandaştır. Ama bu süreç kapalı kapılar ardında işler. Herkesin bildiği gibi bu yöntem genellikle suçlamaları hafifletmek veya ağır cezalardan kaçınmak için kullanılır. İşte tam olarak bu oldu. Epstein sonunda sadece fuhuşa teşvikle ilgili küçük bir suçlamayla karşılaştı. Genç kızları istismardan hiçbir suçlama yoktu. Çoğu 14 ve 15 yaşında olan onlarca kurban olmasına rağmen herhangi bir suçlama yapılmadı. Durum böyle olunca FBI da pes etmedi. Yeni bir soruşturma açtı ve daha kapsamlı bir iddianame sunmayı başardı. Ama yine de dava Florida Güney Bölgesi Federal Savcısı Alex Acosta'nın eline geldi ve yine bir anlaşma yapıldı. Epstein 2 ağır fuhuş suçlamasını da kabul ederek suçunu itiraf etti. Acosta ise herhangi bir federal cezai suçlamaya karşı tam dokunulmazlık verdi. Yıllar sonra Acosta kararını şöyle savundu. Epstein'in istihbarat teşkilatlarına ait olduğu, onun yetki alanının dışında olduğu ve bu işe karışmaması gerektiği konusunda uyarıldığını söyledi. Verilen ceza tam anlamıyla bir hakaretti. Sadece 18 ay hapis ve bunu bile tam olarak çekmedi. Normal bir hapishaneye girmedi. Onun yerine çok daha rahat koşullara sahip bir ilçe hapishanesine konuldu. Birkaç hafta sonra günde 12 saate kadar haftada 6 gün dışarı çıkmasına özel izin verildi. Sözde ofisinde çalışmak için. Yani sadece hapishanede uyuyor ve gününü dışarıda geçiriyordu. Sonunda 18 ayın sadece 13 ayını yattı ve 1 yıl şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Şartlar şunlardı: eyalet dışına çıkamayacaktı, cinsel suçlu olarak kaydolması gerekiyordu ve küçüklere yaklaşamayacaktı. Peki ne oldu? Özel jetiyle uçuyordu, New York'taki ve Virginia adalarındaki mülklerine gidiyordu ve sonraki tanıklara göre aynı şeyi yapmaya devam etti. İşe almak, ödemek, istismar etmek ve örtbas etmek. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Epstein başka bir şey için de zaman buldu. 2008 mali krizinde kilit bir rol oynadı. Bu kriz milyonlarca insanı evsiz, işsiz ve birikimsiz bıraktı. Sadece bireylerin hayatlarını mahvetmekle kalmadı, küresel ekonomiyi de çökertti. 2000 ile 2007 arasında Epstein, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına borç veren Liquid Finance adlı bir şirketin başkanıydı. Şimdiye kadar her şey normal görünüyor.
Ancak onun yönetiminde sözde bir yenilik getirdiler. Bu kredileri güvence altına almak için farklı türde teminatlar kabul etmeye başladılar. Önceleri hisse senetleri veya tahviller gibi sağlam varlıkları kullanıyorlardı. Ama Epstein'in şirketi ipotek paketlerini de kabul etmeye başladı. Yani insanların evlerini taksitle ödediği borçları. Mantık şuydu: İnsanlar ay ay ödemeye devam ederse kredi güvence altındaydı. Ama büyük bir sorun vardı. Bu ipoteklerin birçoğu riskliydi. Büyük olasılıkla ödemelerini sürdüremeyecek kişilere verilmişti. Ve yine de güvenli yatırımlar olarak satılıyorlardı. Sonra kaçınılmaz olan oldu. Binlerce kişi ipotek ödemelerini durdurdu. Bu teminatlar artık hiçbir değer taşımıyordu. Tüm sistem çöktü, bankalar battı, piyasa çöktü. Ve böylece 2008 krizi başladı. Elbette Epstein tek suçlu değildi. Kesinlikle hayır. Ama felaketin kilit parçalarından birinin inşasına yardım etti. Ve yaptığı hemen her şeyde olduğu gibi zarar görmeden sıyrıldı. Kimse onu durdurmazken Epstein operasyonunu bir üst seviyeye taşıdı. Karayip Denizi'ndeki Little St. James adında ıssız bir adaydı burası. Özel jetinde Epstein suç ortakları ve genç kızları taşıyordu. Kimileri ABD'den geliyordu, diğerleri Avrupa ve Güney Amerika'dan. Adaya varır varmaz kurbanlar kaçış yolu olmadan tecrit ediliyordu. Peki bu özel jette yolculuk yaparak bu adaya gelen misafirler kimlerdi? Listede Bill Clinton, Kevin Spacey, Prince Andrew, Chris Tucker ve daha niceleri olduğu düşünülüyor. Elbette adada bulunmak otomatik olarak suç işledikleri anlamına gelmiyor. Hatta orada çalışan bir elektrikçi bazı adamların genç kızlarla birlikte olduğunu gördüğünü söyledi. Ama bazılarının sadece yemek yiyip sohbet ettiğini de söyledi. Bu bilgilerin ortaya çıkardığı şeylere bakmak gerekirse Epstein ile bağlantısını sürdüren kişiler kimlerdi? Genç kızlara istismar suçlamalarının ve resmi cinsel suçlu kaydının kamuya açıklanmasından sonra bile bağlantısını sürdüren kişiler. Ve maalesef istismarları da. Ada hakkında daha fazla detay var. Üzerinde altın kubbeli bir tapınak vardı. İçinde devasa siyah kuyruklu bir piyano duruyordu. Epstein'in bir papa ile yan yana olduğu bir tablo asılıydı. Vatikan'ın çocuk istismarı davalarının hala sürdüğünü hatırlatalım. Ve yer altına inen gizli asansörler vardı. Mağdurlar bu odalarda sistematik işkence ve istismar yaşadığını anlattılar. Epstein'in kendini kundaklatıp bebek gibi yatmasını anlattılar. Dişçi koltuğunda korku oyunları oynamasını anlattılar. Orgilerden söz ettiler. Madde kullanımından bahsettiler. Ama bu da yetmedi. Epstein New Mexico'da Zorro Çiftliği adında bir tesis daha kurdu. Peki amacı neydi? Kutsal soyum devam etmeli diyerek 20 kadını hamile bırakıp kendi üstünün ırkını yetiştirmek istiyordu. Kriyojenik tanklar kurdurdu. Ölünce kendini dondurup gelecekte yeniden dirilmeyi planlıyordu. Bu bir transhumanizm saplantısıydı. Harvard'da genetikçi George Church ile görüştü. Parabiyosis deneylerine milyonlarca dolar bağış topladı. Parabiyosis nedir diye soranlarınıza genç kanı nakliydi. Ölümsüzlüğün peşindeydi. 2015 yılına geldiğimizde bir şeyler değişti. Virginia Roberts dava açma yürekliliğini gösterdi. Sadece 15 yaşındayken Epstein ve Ghislaine tarafından cinsel köle olarak kullanıldığını iddia etti. Prince Andrew ile birlikte olması için baskı gördüğünü söyledi. Açıklamaları dünya çapında haber oldu. Ne yazık ki yasal olarak hiçbir sonuç çıkmadı. Ama çok önemli bir şey oldu. Diğer kadınlara cesaret verdi. Virginia konuştuysa diğerleri de konuşmaya başlayabilir diye düşündüler. 2016 yılına geldiğimizde ise Katie Jensen adında bir kadın başka bir dava açtı. 13 yaşındayken modellik ve para vaadiyle Epstein'in partilerine çekildiğini anlattı. Ve o dönem ABD başkan adayı olan Donald Trump'ın onu dövdüğünü ve zorladığını iddia etti. Bu suçlama medyada bomba etkisi yarattı. Kamuoyu Epstein'in ve yakın çevresinin istismarının ne kadar derin olduğunu sorgulamaya başladı. Ama yine de adalet ilerlemedi. Katie o kadar çok tehdit aldı ki davasını geri çekmek zorunda kaldı. Ancak Miami Herald'dan gazeteci Julia Brown davadan vazgeçmedi. Bir yıldan fazla süreyi mühürlenmiş veya uygun şekilde kaybolmuş binlerce mahkeme belgesini takip etmeye adadı. O zaman kimsenin Epstein'i adalete teslim etmek için kullanmadığı tanıklıkları, polis raporlarını ve delilleri buldu. En az 80 genç kızın istismara uğradığını doğrulayan birden çok kurbanla görüştü. Sonradan bu sayının çok daha fazla olabileceği tahmin edildi. Sonunda 2018'de Brown adaletin çarpıtılması soruşturmasını yayınladı. Bu kırılma noktasıydı. Skandal patladı, kamuoyu baskısı o kadar arttı ki federal savcılığın başka seçeneği kalmadı. Bu sayede davayı yeniden açtılar. 6 Temmuz 2019'da Jeffrey Epstein New Jersey'deki Teterboro Havalimanı'nda yakalandı. Bu kez suçlamalar gerçekten yaptıklarını yansıtıyordu. Onu derhal Manhattan'daki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne naklettiler.
Burası sözde azami güvenlikli bir federal hapishanesiydi. Malikanesinde arama başlattılar. Yüzlerce, belki de binlerce çıplak kadın fotoğrafını ele geçirdiler. Bunlardan bazıları reşit olmayanlara aitti. Bir kasada ise CD'ler bulundu. Üzerlerinde etiketler vardı. Hangi genç kızın hangi adamla birlikte olduğunu gösteren etiketler. Her buluşmanın ayrıntılı kaydını tutuyorlardı. Büyük olasılıkla dediğimiz gibi şantaj ve kontrolde kullanmak üzere bunları tutuyorlardı. Ayrıca 70 bin dolar nakit para, 48 adet elmas ve bir sahte Avusturya pasaportu çıkmıştı. Gerektiğinde kaçmak için her şeyi hazırlamıştı. 2 gün sonra resmi iddianame geldi. Askeri ceza 45 yıl hapisti. 66 yaşında olan Epstein için bu ömür boyu hapis demekti. 18 Temmuz'da Epstein kefaletle serbest bırakılmak istendi. Yani duruşmayı evinde beklemek istedi. Bunun için 100 milyon dolar teklif etti. Manhattan'daki malikanesinde ev hapsiyonerdi. Onu izlemeleri için ise elektronik bileklik takmayı kabul etti. Ama talebi reddedildi. Bir hafta sonra dava daha da büyümeye başladı. Yüzlerce sayfa delil, tanıklıklar, özel uçağının uçuş kayıtları ve en patlayıcı olanı ise işin içine karışmış siyasi, iş ve kamu figürlerinin isimleri oldu. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Manhattan'ın en güvenli hapishanelerinin birisinin hücresinde asılı olarak bulundu. Boynunda 3 ayrı noktada kırık vardı. Resmi rapor intihar dedi. Ama dünya tabii ki de inanmadı. İnanmamaları da çok normaldi. Çünkü o gün kameralar bozuktu. Nöbetçiler uyuyakalmıştı. Hücre arkadaşı başka yere gönderilmişti. 66 yaşında birisi kendini asarken boynunu 3 yerden kırmıştı. Fiziksel olarak neredeyse imkansız olan bir şey. Ama dosyayı bu şekilde kapattılar. Peki Epstein'in ölümü her şeyi bitirdi mi? Tabii ki de hayır. Şimdi asıl gerçekler dökülmeye başladı. 2025 yılında Epstein şeffaflık yasası kapsamında 3,5 milyon sayfa belge, 2000 video ve 180 bin görüntü açıklandı. Ve hala 2,5 milyon sayfa aşırı sansürlenmiş belge bekliyor. Peki bu yayınlanan belgelerin içerisinde neler vardı? Şimdi sizinle birlikte bu belgelerin içerisinde neler olduğuna bakacağız. İlk önce Türkiye bağlantısına bakacağız. 1999 depreminde 5840 kişi kayıp ilan edildi. Ölüsüne veya dirisine ulaşılamadı. Epstein'in pilotu Larry Vygotsky'nin uçuş kayıtlarında tam o tarihlerde Lolita Express adlı jetin Türkiye'ye veya yakın bölgelere iniş yaptığı görülüyor. Asistanlarından Adriana Ross, Türkiye'den çocuk getirdiniz mi sorusuna 5. maddeyi öne sürerek yanıt vermeyi reddediyor. Bu sadece bir teori belki. Ama 2023 depreminden sonra da kayıp çocuk haberleri gördük değil mi? Ve Epstein'in asistanlarının Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki insani kriz bölgelerini tedarik kaynağı olarak gördüğü e-postalar dosyalara girdi. Türkiye bağlantısından hemen sonra Libya bağlantısına bakıyoruz. 2011'de Kaddafi devrildiğinde Libya'nın 80 milyar dolarlık varlıkları donduruldu. Belgelerde Mossad ve MI6'in Epstein'i kullanarak bu varlıkların çözülüp kendi vakıflarına aktarılması için Birleşmiş Milletler yetkililerine şantaj yaptığı yazışmalar var. Elin adamı Libya'nın parasını çalmak için uluslararası baskı yapıyor. Bu olaydan sonra hemen Peter Mandelson olayına bakıyoruz. Eski İngiliz bakan 2008 ile 2010 arasında Avrupa Birliği'nin 500 milyar avroluk kurtarma paketi dahil tüm gizli finans kararlarını Epstein'e sızdırmış. Yakalanınca istifa etti ama Epstein'le bağını hiçbir zaman koparmadı. Ve geldik sembollere. Epstein'in banka hesabının adı Baal'mış. İbrahim peygamber öncesi Kenan diyarındaki putperest tanrı. Çocukları ateşte kurban eden sapkın bir inanç. Epstein'in tapınağındaki ritüellerle birleşiyor. Bu adamlar karma bir sapkınlık peşindeler. İçinde Baal tapınması var, molak var, kan ritüelleri var, her türlü anormallik var. Ego tatmini için o evlatlarının yapmayacağı şey yok yani. Peki ya adrenokrom iddiası? İnternette dolaşan çocukların korkutulup kanlarının alındığı teorisi. Bu belgelerde geçmiyor. Çünkü adrenokrom laboratuvarlarda sentezlenebilen bir kimyasal madde. Gençleştirici etkisi de kanıtlanmamış zaten. Bu Epstein dosyasına girmiyor. Ama parabiyosis deneyleri var. Genç kanı nakli, bu da yeterince ürkütücü. Şimdi bir an durup düşünelim. Sosyal psikolog Roy Baumeister neredeyse hepimizin kötülüğün ne olduğu konusunda 3 yanlış fikri olduğunu söylüyor. İlk yanlış fikir, insanların doğuştan iyi veya kötü olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Sanki bu DNA'larına işlemiş gibi. Bu mantığa göre iyi biri kötü bir şey yapamaz ve kötü biri her zaman kötülükle hareket etmeye mahkumdur. İkinci yanlış fikir ise kötülüğün çoğunlukla sosyopat veya psikopatlardan geldiğine inanırız. Empati duygusu olmayan, suçluluk hissetmeyen, adeta ruhu olmayan insanlar. Sanki ayrı bir türlermiş gibi. Üçüncü yanlış fikir ise filmler bizi kötülüğün çocuklukta yaşanan tek bir travmatik olaydan çıktığına inandırdı.
Sanki kişinin içinde bir şeyler kırılıyor ve sonrasında geri dönüş yokmuş gibi. Oysa ahlak doğuştan gelmez. Bir bebek neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmez. Bir oyuncak isterse alır. Canını sıkan bir şey olursa ısırabilir veya itebilir. Bunu kötü niyetle yapmaz. Çünkü ona tersini öğreten olmamıştır. Ahlak zamanla ebeveynlerin, öğretmenlerin ve toplumun öğrettikleriyle kazanılır. Eğer kimse size çalmanın yanlış bir şey olduğunu anlatmazsa, büyüdüğünüzde bunu bir sorun olarak görmeyebilirsiniz. Kötü doğduğunuz için değil, bu aradaki farkı size öğretmedikleri için. Ayrıca ahlak sadece çocuklukta şekillenmez. Çocukken içimize yerleşip bir daha değişmeyen bir çip değildir bu. Aldığımız her karar, büyük veya küçük, ahlaki pusulayı yeniden ayarlar. Jeffrey Epstein'in durumunda belki ebeveynleri ona yasayı çiğnemenin yanlış olduğunu öğretti. Ama bir kez, iki kez defalarca kuralları esnetmenin hiçbir sonuç getirmediğini, aksine ödüller kazandırdığını deneyimledi. O zaman iç pusulası şaştı. Birdenbire değil ama yavaş yavaş. İyi veya kötü olmak sabit bir kategori değildir. Bir kere karar verilip etiketlenen bir şey de değildir. Bunun yerine kararlar zamanla inşa edilen şeylerdir. Epstein'i basitçe bir sosyopat diye etiketlemek daha kolay olsa da gerçek çok daha rahatsız edici. Büyük olasılıkla bir canavar olarak doğmadı. Zamanla sınırları aşan ve hiçbir zaman sonuçla karşılaşmayan sıradan bir insandı. Her seferinde dürtülerine biraz daha teslim oldu. Kimse onu durdurmadığı için de aksine ödüllendirdiği için ilerlemeye devam etti. Bu düşünce gerçekten ürkütücü. Neden mi? Çünkü eğer Epstein doğuştan bir sosyopat olsaydı o zaman onun sadece tek bir hasta ruhlu insan olduğunu düşünüp rahatlayabilirdik. Bu çok nadir görülen bir vaka, herkes böyle değil diyebilirdik. Ama gerçek bundan çok daha korkunç. Epstein bir canavar olarak doğmadı. Zamanla yaptığı kötülüklerin hiçbir cezasını çekmediği için adım adım canavara dönüştü. İşte bu şu anlama geliyor. Eğer bir insan yaptığı kötülüklerden asla ceza almazsa o insanın içindeki karanlık büyür. Ve görünen o ki bu sadece Epstein özel bir durum değil. Birçok sıradan insan kendilerine hiçbir sonuç yokmuş gibi davranma fırsatı verildiğinde aynı iğrenç şeyleri yapabilecek gücü kendinde buluyor maalesef. Şimdi düşünün, bu adam sadece bir sapık mıydı yoksa Mossad ve CIA için çalışan bir ajan mıydı? Elitleri şantajla kontrol eden, uluslararası çocuk ticareti yapan bir ajan mıydı? Belgelerde Epstein dosyaları açılırsa her şey yıkılır deniyor. Ve gerçekten de Trump'tan Clinton'a, Bill Gates'ten Prens Andrew'e kadar dünyanın en güçlü isimleri bu ağda yer alıyor. Ama hala kimse tutuklanmadı. Ghislaine Maxwell burada birkaç yıl hapis yatmış olsa da sistemin gerçek sahipleri hala dışarıda. Çünkü bu sistem Epstein'den çok daha büyük. O sadece bir dişliydi, bir araçtı. Arkasında Mossad var, CIA var, Mega Grup var ve dünyayı yöneten o gizli elitler var. İnsanlık tarihinin en büyük çürümüşlüklerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu sadece cinsel istismar değil. Bu bir güç aracı. Bu bir kontrol mekanizması. Bu uluslararası bir şantaj ve casusluk ağı. Ve bu ağ hala aktif. Epstein öldü ya da öldürüldü. Ama sistem yaşıyor. Çocuklar hala kayboluyor. Elitler hala korunuyor. Adalet hala satılık. Bugün size anlattıklarım buzdağının görünen yüzü bile değil. Henüz açıklanmayan 2,5 milyon sayfa belgede neler olduğunu kim bilebilir? Belki bebek ticareti, belki daha karanlık ritüeller ama şunu bilin ki bu dünyada gerçekten insanlıktan çıkmış bir elit sınıf var. Kendilerini tanrı zanneden, masumları kendi sapkın arzularına kurban eden bir sınıf var. Peki onları durdurmak için ne yapabiliriz? Tek yol bu gerçekleri yüksek sesle söylemek, çocuklarımızı korumak ve bir gün belki çok yakında bu kirli çarkın dönmesini engellemek. Çünkü unutmayın, bu adamlar ölümsüz değiller ve hesap günü mutlaka gelecek.